Dijital Sirk'in ikinci bölüm incelemesine hoş geldiniz. Bu bölümde bizlerin gözden kaçırdığı teoriler ve çok daha fazlası sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum çünkü konuşulacak çok şey var. İkinci bölümün ilk sahnesinde bizleri Pomni karakterinin görmüş olduğu rüya ve akabinde gerçekleşen 3 olay ile başlamakta. Birinci olay, Pomni artık soyutlanmaktan çok korkuyor ve onu psikolojik olarak etkiliyor. Bu durum ise onun rüyalarına kadar girmesine neden oluyor. İkinci kısımda ise Pomni uyandıktan sonra düştüğü kutu. Bu kutuya dikkat edilmesi gerekiyor çünkü kutu Pomni üzerine düştükten sonra aniden bug'a giriyor ve onu fırlatıyor. Bu kısım hepsinden önemli çünkü bunun bir oyun olduğu ve oyun içerisinde tamamlanmayan hatalı cisimlerin olduğunu anlıyoruz. Bu kutu onlardan bir tanesi. Üçüncü kısımda ise Ragata Pomni'yi kontrol etmek için geldiğinde dün biraz hareketliydi diyor. Bizlerin buradan anlamamız gereken ilk bölümde yaşanan olaylardan sadece bir gün sonra geçmesi. Yani Kafmon'un soyutlanması, mahzene atılması, Pomni'nin sirke gelmesi ve daha birçok olay aslında dün yaşandı. Glitch aslında bizlere olayların gidişatı hakkında hikayesel olarak devam edeceğini bir nevi aktarmış oldu. Sonrasında ise Kane'in herkesi toplaması ve yeni bir oyun oynayacaklarını, bu oyunda ise gelişmiş bir yapay zeka olduğunu söyleyerek oyuncuları yani karakterimizi heyecanlandırmaya çalışmakta. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta Kane oyunculara oynamak ister misiniz dedikten sonra Subble karakterinin ben oynamak istemiyorum demesi. Normalde ilk bölüme kadar karakterlerimizin Kane'in yaratmış olduğu oyunları mecburi olarak oynaması gerektiğini zannetmemiz. Ancak bu bölümü itibariyle anlıyoruz ki böyle bir mecburiyet yok. İncelemeye devam edecek olursak da geçitten geçtikten ve oyun alanına geldiklerinde bizleri karşılayan manzara bir krallık. Bu krallığın içerisinde birebir kopya olan NPC karakterler, bu karakterlerin içerisinde kendini ayıran ve özel tasarlanan kraliçe karakteri bulunmakta. Görevlerini ve konuyu özetleyen kraliçenin ardından ekibimiz kötülerin peşine düşer. Bu kısımda Jax özellikle kaos istediğini ve vahşetten keyif aldığını bir kez daha öğrenmiş olduk. Bu arada arkadaşlar ilk bölümde ben Jax'ı sevmediğimi ve aşırı bencil bulduğumu söylediğimde çok fazla linçlendim. Ya bir kere şöyle bir gerçek var. İlla sizin sevdiğiniz karakterleri sevmek zorunda mıyım? Ben size nasıl saygı duyuyorsam sizin de bana saygı duymanız bence çok zor bir şey değil arkadaşlar. Neyse. Konuya dönecek olursak da kötülerin peşine düşen karakterimizin hemen sonrasında sahnede kötüleri görüyoruz. Bu kısımda kötü karakterlerin annelerini ve köyü kurtarmaya çalıştıklarına dair bir diyalog geçer. Bakın bu kısım önemli çünkü burada karakterlere bir amaç ve bu amacın nedenine dair bir anlam yüklenmiş. Kane yapay zeka bu sefer çok daha gelişmiş derken gerçek anlamda gelişmiş ve farkındalığı olan bir yapay zekadan bahsediyoruz. İlerleyen sahnelerde ise işlerin karıştığı kısım burada başlıyor. İki grubun arasında çıkan arbede sırasında iki kayanın arasına giren kamyon bozulma yaşar. Bu bozulmanın sonrasında Pomni ve Gomingo boşluğa doğru düşerler. Oyunun en alt tabakasına kadar düşen karakterler hiç beklemedikleri şeylerle karşılaşırlar. Bu kısım aslında Pomni ile alakalı değil, daha çok yapay zeka olan Gomingo ile alakalı. Glitch özellikle de bu bölüm esas olarak depresyonla ilgili olduğunu söylemiştir. Gomingo burada kendisinin ve diğer karakterlerin birer klonu olduğunu görmesi ona varoluşsal bir sorgulamaya iter. Tüm bu dehşet verici olaydan sonra Gomingo hüzün ve bilinmeyen bir duygunun vermiş olduğu hayal kırıklığı ile oturur. Pomni ile biraz sohbet ettikten sonra bizlere şu cümleleri söyler. Bizler sadece yenilmesi ve unutulması gereken engelleriz. Bunun gerçekten çok sert vurduğunu söylemem gerek çünkü bir kişinin harcanabilir olduğunu bilmesi çok acı verici. Gomingo'nun varoluşsal kaygısı, kendi iç farkındalıklarına verdiği duygusal tepkiler ve Pomni'nin onu teselli etmeye çalışması konusundaki merakı göz önüne alındığında temel kişiliğe yaklaşmak veya ona
ulaşmak için yeterince gelişmiş gibi gözükmekte. Bu tür soyut nitelikteki içsel biliş şu anda yapay zekayı anlayabileceğimiz noktanın çok ötesinde. Bunu başarmak genel yapay zeka alanına girecektir. Aslında bilgisayarların gerçek insanların hafıza aşıları olduğu yönündeki hakim teori göz önüne alındığında bu mantıklı olabilir. Neden? Çünkü bir önceki bölümde bununla alakalı bir teori geliştirmiştik. Kain aslında yapay zekanın daha gelişmiş biçimlerini üretmeyi amaçlayan bir tür programdır. Bu Kain'in ilk olarak nasıl yapıldığını açıklamıyor, ancak bu dijital sirkin sadece eğlence yazılımı olmaktan başka çok daha büyük bir amaç için var olduğunu varsayarsak tüm bu maceraların fiziksel dünyadaki bir amaç ile ilgisi olması mantıklıdır. Konudan çok kopmadan konuya dönelim arkadaşlar. Sonraki sahnelerde ise yine hatalı kutular ile alt dünyadan yukarı çıkarlar. Tüm bu karakterlerin hayal kırıklığı içerisinde olduğunu görürüz. Kraliçeye gelen kahramanlar reçineleri teslim ederler ve geldikleri kapıdan Gomingo ile beraber sirke döner. Kain NPC'yi gördüğü gibi yok eder. Bir anda bırakın Pomni'yi, ben bile ne oluyor dedim. Her zamanki gibi Kain bizlere NPC'leri sevdiğinizi biliyorum ancak onun getireceği sonuçları bilemeyiz diyerek bizleri dehşete sürükler. Çünkü her zaman olduğu gibi bizlerden bir şeyler saklamaya devam ediyor. Bu kısma kadar baktığımızda Pomni'de karakter gelişimi gözlemleriz ve Kain bunların hepsini mahveder. Kofmo olayının bu bölüme taşınması gerçekten çok iyi oldu. Bu da beklentilerimin oluşmasına neden oluyor. Şu anki düşüncem Gomingo'nun silinmesinin bir sonraki bölüme taşınmasıdır. Sonuçta bunun oldukça etkili bir an olduğunu ve soruları gündeme getirdiğini düşünmekteyim. Pomni onu tekrar gördüğünde nasıl tepki verecek? NPC silinen kişiden tamamen ayrı bir varlık mı oluşacak, yoksa Pomni ile alakalı anıları geri mi kazanacak? Pomni Kain'e karşı nefret mi yoksa kırgınlık mı hissediyor? Gelecekte NPC'lere nasıl tepki verecek? Burada açıklanması gereken tonla şey var. Tahminlerim ise Gomingo'yu tekrar göreceğimiz yönünde. Son sahne ise oldukça garip. Bu sahneyle ilgili bir şeyler söylemem gerek çünkü rüyada birinin Pomni'ye yardım etmeye geldiğini gösteriyor. Ragata'nın eline benzeyen ya da belki de Pomni Kofmo'nun ortadan kaybolmasına üzüldüğünü gördüğü için Pomni'nin gerçek dünyada insan olma bilgisinin en azından bir kısmının hala orada olduğunu görmesini sağladı. Bu yüzden rüyada Pomni'ye yardım eden insana benzeyen bir el vardı ve gülümsüyor çünkü bu dünyadaki herkes hala birbirini önemsiyor. Jax hariç bu arada. Gelecek bölümlerdeki belki bir insan veya onun tezahürü görülebilir. Hala daha çok fazla bilinmeyen etken var. Büyük bir heyecanla diğer bölümü beklemek dışında bir seçeneğimiz de yok. Senin bu konudaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlarda belirtmeyi de unutma. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak da videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının artmasıyla beraber çok daha fazla video geleceğini ve özellikle kanala destek olmak için katıl üyesi olarak bunun gibi daha fazla videolara erişebilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.